Herkese merhaba. Doğa gerçek bir mucit mi dersiniz? Kesinlikle öyle. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz süper güçlerin doğada zaten var olduğunu söylesek, yenilenen uzuvlar, süper görüş yeteneği, ölümcül elektrik şokları, hatta ölümsüzlük. Ama bunlar çizgi roman kahramanların özellikleri değil. Tamamen gerçek canlıların doğuştan sahip olduğu olağanüstü yetenekler. Üstelik bu yetenekler sadece onları hayatta tutmakla kalmıyor. Bilim insanlarına ilham vererek geleceğin teknolojilerini şekillendiriyor. Kendi kendine yenilenen organlar mı? Çelikten daha güçlü ipler mi? Uçakları daha hızlı ve ekonomik hale getiren doğal tasarımlar mı? Hepsi ve daha fazlası doğada saklı. Bu yazımızda doğanın süper kahramanlarıyla tanışacaksınız. Aksolot'un inanılmaz yenilenme gücünden, peygamber devesi karidesinin hayret verici görüş yeteneğine, örümcek ağlarının çığır aşan teknolojik kullanımından, tardigratların uzayda bile hayatta kalabilmesine kadar sizi şaşırtacak pek çok harika canlı var. Hazırsanız bilim ve teknolojiye ilham veren hayvanların gizemli dünyasına dalalım. Aksolot. Düşünsenize, bir gün kolunuzu kaybediyorsunuz ve birkaç hafta içinde yeniden çıkıyor. İşte aksolot tam olarak bunu yapabilen mucizevi bir yaratık. Meksika'ya özgü bu semender uzuvlarını, kalbini, akciğerlerini ve hatta beyninin belirli bölümlerini bile yenileyebiliyor. Üstelik bunu kusursuz bir şekilde yapıyor. Bilim insanları aksolotun bu inanılmaz yeteneğinin sırrını çözmek için derin bir çalışma yürütüyor. Eğer bu gizem açığa çıkarsa insan vücudunun da benzer bir iyileşme kapasitesine sahip olup olmayacağı araştırılacak. Belki de ilerleyen yıllarda organ yenileyen bir teknolojiye sahip olabiliriz. Kim bilir? Bununla da kalmıyor. Aksolotun beyin hücreleri üzerinde yapılan araştırmalar yaşa bağlı beyin hastalıklarının tedavisinde yeni kapılar açabilir. Hatta kemik hastaları için de umut ışığı olabilir. Kısacası bu minik su canavarı sadece sevimliliğiyle değil, bilim ve teknoloji ilham veren hayvanlar arasında tam bir yıldız. Peygamber devesi karidesi. Şimdi sırada dövüşü ruhuyla ve inanılmaz gözleriyle tam bir doğa harikası olan peygamber devesi karidesi var. Öncelikle bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Adında karides geçiyor ama aslında bir karides değil. Yaklaşık 400 milyon yıldır dünyada olan bu ilginç deniz canlısı yengeç ve ıstakozlarla akraba. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? Görme yeteneği. Biz insanlar sadece kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılayan 3 renk kanalına sahibiz. Ama peygamber devesi karidesi tam 12 renk kanalına sahip. Ultraviyole ve polarize ışıkları bile görebiliyor. Kendi dünyası adeta bir renk cümbüşü. Üstelik bu muazzam görüş yeteneği bilim insanlarına kanser tespitinde kullanabilecek yeni teknolojiler geliştirme konusunda ilham verdi. Ayrıca uydular ve gelişmiş kamera sistemleri için de yepyeni fikirler sunuyor. Yani peygamber devesi karidesi sadece doğanın harikası olmakla kalmıyor, geleceğin bilimini de şekillendiriyor. Gecko. Şimdi sahneye doğanın Spider-Man'i çıkıyor. Gecko. Bu minik kertenkeleler tırmanma yetenekleriyle efsane. Dikey yüzeyler mi, tavanlar mı? Gecko için hiç fark etmez. Çünkü ayaklarında bulunan mikroskobik tüyler sayesinde neredeyse her yüzeye yapışabiliyorlar. Üstelik bunu o kadar ustalıkla yapıyorlar ki bilim insanları bu sistemden ilham alarak güçlü yapıştırıcılar geliştirdi. Gecko'ların ayaklarındaki özel yapı sayesinde kimyasal maddelere ihtiyaç duymadan kendi kendini temizleyebilen ve yapışkanlığını kaybetmeyen süper yapıştırıcılar üretildi. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Eğer geckolar olmasaydı belki de yapışkan nanoteknoloji hiç keşfedilmeyecekti. Bugün kullanılan tıbbi yapıştırıcılardan robotik tırmanıcılara kadar birçok yeniliğin ilham kaynağı oldu. Biyolojiden teknolojiye uzanan harika bir köprü değil mi? Elektrikli yılan balığı. Elektrikli yılan balığı tamı tamına 860 volt gücünde elektrik üretebiliyor. Yani bir makineyi bile çalıştırabilecek kadar güçlü bir elektrik şoku yayabiliyor. Peki bu süper güç ne işe yarıyor? Bilim insanları elektrikli yılan balıklarının vücudundaki elektrik üreten hücrelerden ilham alarak esnek piller ve suyla çalışan güç kaynakları geliştirdi.
Belki de ilerleyen yıllarda telefonlarımızı şarj etmek için priz yerine suya batırılmış biyopiller kullanacağız. Ayrıca yılan balıklarının elektrik üreten sistemleri incelenerek daha verimli enerji depolama yöntemleri geliştiriliyor. Yani doğanın yarattığı bu olağanüstü sistem insanlığın geleceğini de şekillendiriyor. Bilim ve teknolojiye ilham veren hayvanlar listemize devam ediyoruz. Örümcekler. Şimdi bir düşünün. Çelikten 5 kat daha güçlü bir iplik üretmek mümkün olsa dünyada neler değişirdi? İşte doğanın bize sunduğu inanılmaz bir mühendislik harikası örümcek ağı. Örümceklerin ürettiği ipek, dayanıklılığı ve esnekliğiyle bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor. Öyle ki tıp dünyasında savunma sanayisine kadar birçok alanda kullanımı için çalışmalar sürüyor. Bu harika malzeme biyomedikal alanda devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Peki nasıl mı? Örümcek ipeği cerrahi dikişler, yapay tendonlar, diş implantları, hatta kardiyovasküler cerrahi gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Vücudumuz yabancı maddelere karşı hassastır. Ancak örümcek ipeği immün sistemi harekete geçirmeyen bir yapıya sahip olduğu için mükemmel bir biyomalzeme olarak görülüyor. Ayrıca bilim insanları 3D yazıcılarda biyomürekkep olarak kullanarak doku mühendisliği alanında yeni bir çığır açmayı hedefliyor. Belki de gelecekte örümceklerin ilham verdiği yenilikler sayesinde yapay organ üretimi bile mümkün olacak. Örümcek ağı deyip geçmeyin. Doğa bazen en sağlam teknolojileri en minik canlılarda saklıyor. Su ayıları. Şimdiye kadar ölümsüzlük konseptine en yakın canlıyla tanışmaya hazır mısın? Karşınızda su ayıları. Bu minik ama inanılmaz güçlü mikroskopik yaratıklar eksi 273 santigrat derecede hayatta kalabiliyor. Uzay boşluğunda bile yaşayabilir ve yıllarca susuz kalıp sonra tekrar canlanabilir. Bir dakika, durun bir düşünelim. Bunu hangi canlı yapabilir ki? Su ayıları yoğun radyasyona, yüksek basınca, donmaya, kuraklığa ve hatta uzayın acımasız ortamına karşı dayanıklıdır. Bu da onları bilim insanları için adeta hayatta kalma kodlarını çözmeye çalıştıkları bir laboratuvar yıldızı haline getiriyor. Peki bu süper dayanıklılık ne işe yarayacak? İşte burası heyecan verici. Bilim insanları su ayıları mekanizmalarını aşı saklama teknolojilerinde kullanarak ilaçların raf ömrünü uzatmayı planlıyor. Ayrıca kuraklığa dayanıklı bitkiler üretmek için de ilham kaynağı olabilecekleri düşünülüyor. Bir başka deyişle su ayıları sayesinde hem insan ömrü uzayabilir hem de gıda güvenliği açısından büyük bir devrim yaşanabilir. Kim derdi ki bir mikroskopik canlının bu kadar büyük bir etkileri olabilir? Köpek balıkları. Köpek balıkları denildiğinde çoğu insanın aklına keskin dişler, hız ve avcılık gelir. Ama aslında onların derilerinde en az kendileri kadar etkileyici. Köpek balığı derisini inceleyen bilim insanları plakoid pulların bir nevi doğal zırh görevi gördüğünü keşfetti. Bu özel yapı köpek balıklarını parazitlerden, alglerden ve deniz kabuklarından koruyor. Ama asıl bomba burada değil. Bilim insanları köpek balığı derisinden ilham alarak antibakteriyel malzemeler üretmeye başladı. Örneğin hastanelerde kullanılan Sharklet teknoloji adlı özel bir yüzey bakterilerin yayılmasına %99,9 oranında engelliyor. Böylece enfeksiyon riskleri ciddi şekilde azalıyor ve binlerce insanın hayatı kurtulabiliyor. Ama hepsi bu kadar mı? Tabii ki hayır. Ulaşım sektöründe de köpek balığından esinlenilmiş inovasyonlar var. Alman bilim insanları uçaklar için köpek balığı derisini taklit eden bir kaplama geliştirdi. Sonuç, uçakların hava direncini azaltarak yılda 4,48 milyon ton yakıt tasarrufu sağlama potansiyelini edindi. Yani doğa yine yapacağını yapıyor ve teknoloji ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Görünen o ki köpek balıkları yalnızca denizlerin korkutucu avcıları değil, aynı zamanda bilim dünyasının gizli kahramanları. Gördüğünüz gibi bilim ve teknolojiye ilham veren hayvanları sizlere anlatmaya çalıştım. Bu ve buna benzer sıra dışı konular hakkında bilgi edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.